Herkese selam millet. Bugün bir İtalyan efsanesi, scooterların atası, hatta motosikletten hoşlanmayanların bile gördüğü zaman ya bu ne kadar güzel bir şey dedikleri bir scooterla Vespa Primavera 150 ile beraberiz. Tabii bugün konuğumuz Vespa olunca lafa da tarihçeden başlamak gerekiyor. Aslına bakarsanız bu motosikletin hikayesi ta 2. Dünya Savaşları'na kadar dayanıyor. Piaggio şirketi 2. Dünya Savaşı'nda savaş uçağı üreten bir şirket ve savaş sırasında da fabrikası hatta bombalanıyor, yerle bir ediliyor. Sonra Piaggio ailesi kredilerle, borçlarla fabrikayı tekrar ayağa kaldırıyor. Kendilerini toparlamaya çalışıyorlar yeniden uçak üretmek için ama bu sefer de savaş sonrası alınan kararlardan dolayı şirkete uçak üretmesine izin vermiyorlar. Ve bunlar da ne yapalım ne edelim derken büyük de bir darboğaza giriyorlar tabii bu nedenden dolayı ve eldeki parçalarla bir motosiklet yapmaya karar veriyorlar. Bakın eldeki parçalarla motosiklet yapmaya karar veriyorlar diyorum ya. Gerçekten burası çok enteresan bir hikaye. Mesela Vespa'ların bu ikonikleş ön tek çatal sistemi o bile o yıllarda üretilen savaş uçaklarının ön dikmesinden esinlenerek yapılıyor. Bu kadar bu çalışmanın ardından ilk çıkan modeli hiç beğenmiyorlar. Hakikaten de zaten ilk modele baktığınızda bayağı böyle bir motosikleti andıran ön tarafında dolu olan bir motor çıkıyor ortaya. Ve diyorlar ki abi o zaman bu İtalyan kadınları bu motorun üzerine nasıl oturacak, nasıl binecekler, mini etekleriyle nasıl gezebilirler? Biliyorsunuz İtalyan modası da gayet önemli bu durumda. Sonrasında uçak mühendislerine tekrardan bir tasarım çizdiriyorlar ve bugün bu ikonikleşen Vespa tasarımı ortaya çıkıyor. Tabi bu kadar bilgiye ve hikayeye nereden ulaştım derseniz zaten Google'da bu Vespa'nın bir sürü hikayesi mevcut. Ayrıca Netflix'te de Piaggio ailesinin Vespa'nın hikayesinin anlatıldığı çok güzel belgesel bir film var. Onu da izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şahsen ben o filmi izledikten sonra da Vespa'lara karşı ekstra bir ilgi duymaya başladım. Vespa'nın satışa çıktığı yıl 1946. Tabi 1946 yılında bu scooter her ne kadar beğenilse de insanlar tarafından ilgi de görse savaştan çıkmış bir ülkede satılıyor ve mevcut ekonomik kriz ve alım gücünün de düşüklüğünden dolayı fabrika asla o istedikleri satış rakamlarına ulaşamıyor. Hatta böyle kendi aralarında düşünüyorlar ya bu scooter'ı taksitle mi satsak, işte alın bugün alın yarın ödeyin falan mı desek diye böyle formüller de geliştiriyorlar ama bir türlü o istedikleri rakamlara ulaşamıyorlar. Hatta fabrikanın böyle fotoğrafları var tarihte. Silme Vespa içerisi. Üretip duruyorlar ama satamıyorlar. İşte burada bir dönüm noktası var. O da 1953 yılında Audrey Hepburn'un Roman Holiday yani Roma tatili filminde oluyor. Ve o filmde çok küçük bir yerde Audrey Hepburn Vespa kullanıyor ve o Vespa kullandıktan sonra satış patlamaları başlıyor ve işte Vespa'nın orada tarihte bir dönüm noktası oluyor. İşte böyle üzerine saatlerce konuşabileceğim, birbirinize anlatabileceğiniz hikayesi olan bir motor bu Vespa. Değinmek istediğim bir konu daha var özellikle. Araştırırken Google'da ve özellikle de YouTube'da çok fazla yanlış bilgi var bu konuyla alakalı. O da motorun ismi. Motorun ismi bu motorun bir börtüye, böceğe, işte arıya vesaire benzemesinden dolayı değil. Mevcut sesinden dolayı buna Vespa demişler. Hele ki o yıllarda ilk yapılan motorlarda egzozdan tam bir arı vızıltısı gibi bir ses çıktığı için buna Vespa diyorlar. Hatta motorun ismini de Enrico Piaggio'nun karısı koyuyor. Tasarım konusunda Vespa zaten yıllardır kalıplaşmış standart bir tasarıma sahip. O çizgisinden asla çıkmıyor. Fakat modellere göre boyutları biraz irileşiyor. Mesela 300'lük modellerinde bu kasaya göre biraz daha iri bir model var ki benim gibi 1.90 boyunda olanlar için birazcık daha ideal. Bu motor biraz daha benim gibiler için küçük geliyor. Bunun yanında 946 modeli var mesela. Çok şık, çok güzel bir motor yapmışlar. 946 da zaten ilk satışa çıktığı yıla gönderme yapıyor. Motor tek kişilik ama biliyorsunuz ki ben tek kişilik motorlara karşı bir zaafım var ve ben ne zaman Vespa baksak ya bu bak 946 çok güzel dediğimde de sevgilimden ultimaton yiyorum. Aman tek kişilik motor alma bir daha 2 kişilik motor al da gezelim diye. Onun için arkadaşlar 2 kişilik motor iyidir. İkonik tasarım dedim ya, bu motorun her modeli öyle. Tam bir influencer dostu. Yani böyle motoru al, bir yere git, bir fotoğraf çek, üzerinden kadranını çek, koltuğunu çek, üzerindeyken seni çeksinler, üzerine bas bir filtre, Instagram'a yükle bak 200 like garanti. Tam bir influencer dostu. Influencer 101. Influencer'la adım mı atmak istiyorsun? Alıyorsun bir Vespa,
direkt Instagram'a yüklüyorsun fotoğrafları. Ayrıca son zamanlarda ünlü tasarımcılara ve tasarımcı olmayan ünlülere bile özel seriler yaratmaya başladılar. Onlardan biri de Justin Bieber. Justin Bieber da hatta tam bu motorun üzerine küçük değişikliklerle bir seri yarattı. Onun da fotoğrafını ekrana koyuyorum ama yani ne kadar beğenirsiniz bilmem, ben çok beğenemedim. Bununla beraber son zamanlarda Mickey Mouse'la alakalı da bir tasarıma girmişler. Mickey Mouse'un elbisesinin renklerini boyamışlar motoru. O da güzel olmuş. Ayrıyeten bir de Product Red modeli var. Product Red'de de Dünya AIDS'le Mücadele Fonu'na bir bağışta bulunmuş oluyorsunuz o motoru alarak. Onun da kırmızı halini, koltuklar kırmızı falan çok güzel olmuş. Güzel bir tasarım haline getirmişler. Vespa hakikaten alt torunlarını bırak denilebilecek bir motor. Tek parça saç şase olması, günümüz motorları gibi plastik grenajlardan oluşmaması buna olanak sağlıyor. Bunda da plastik parçalar yok mu? Var. Özellikle de son yıllarda bu sürücü tarafına denk gelen parçalarda plastik kullanmaya başladılar. Bunun da bir nedeni var, o da güvenlik. Kaza anında buradaki metal parçalar yamulup bükülüp sürücüye zarar vermesin diye bunu yapıyorlar. Günümüz otomobillerinde de eski otomobillere nazar, eski otomobillerde biliyorsunuz ki metal ve çelik tamponlar kullanılırdı. Günümüz otomobillerindeki tamponlar da plastiğe dönüştü. Bu da aynı mantık. İkisinde de aynı mantık var. İkisinde de kaza anında insana zarar vermemesi açısından bunda da buralarda plastik olarak kullanılmış. Teknoloji olarak da çok matah bir teknoloji yok burada. Çok basit bir motor aslına bakarsanız. Ön fren ABS, yıl olmuş 2023, arka fren kampana. Eksi yanlarından beri bu arka frenin kampana olması gerçekten onu hissettiriyor. Yani niye böyle bir motora kampana fren koyarsın onu anlamış değilim. Ön tarafta ABS olması iyi. Özellikle de motora yeni başlayan kardeşlerimiz için ıslak zeminde biliyorsunuz ön frende kitleme olduğu zaman motoru düşürür. Bunun önüne geçilmesi açısından gerçekten güzel, iyi bir önlem olmuş bu ön frendeki ABS olayı. Ama arka tarafın kampana olması yani gerçekten hani artık yapmayın bunu dedirtiyor insana. Onun dışında bazı modellerinde ASR var. Bu modelde o ASR de yok. Ve böyle çok basit denilebilecek teknolojiler de yok bu motorda. Mesela dörtlü koymamışlar. Onunla beraber benim hoşuma gitti ama bazı Vespa kullanıcıları sevmiyor. Burada analog bir gösterge var. Çoğu Vespa kullanıcısı da diyor ki ya buraya güzel bir TFT ekran, bir dijital ekran konulabilirdi. Diyorlar ki bir ara Vespa'da öyle bir model çıkarmıştı da şimdi bu modellerinde onu kullanmıyorlar ki bence bu analog gösterge çok daha güzel. Ama işte zevkler ve renkler tartışılmaz. Yani bence analog gösterge en güzeli. Motor küçük, bagaj da küçük. Yani buraya ben kendi kaskımı sığdıramadım. Benim kaskım large beden, önündeki GoPro aparatlarıyla sığmadı. Ama işte motorun sahibi Bahadır S beden full face kaskını sığdırmış. Onun dışında bagajla alakalı söyleyeceğim bir şey daha, motor hemen bagajın altında, yani o kadar dibinde duruyor ki inanılmaz derecede ısınıyor burası. Ayrıca bu bagajı böyle de buradan çıkartıp yanına götürebiliyorsun. Yani şimdi bu motorda şöyle bir fantezi de olabilir tabii. Hani böyle ben motora bineceğim, alacağım, pikniğe gideceğim falan diye böyle çok hakikaten bu konularda seni tahrik eden bir motor ama bu bagajın içine işte ben peyniri, domatesi, sucuğu koyacağım, pikniğe gideceğim dersen orada olay fail olabilir. Yani o kadar çok ısınıyor ki burası 5 dakikalık yolda bile o sucuğu, peyniri bozarsın. Sakın ha sakın öyle bir yanılgıya düşüp öyle bir harekete girmeyin. Oradan çıkan yemeği de yemeyin, zehirlenirsiniz. Ayrıca buraya teknolojik alet koymaya da gelmez. Mesela ben bugün bu çekime gelirken buraya fotoğraf makinelerimi koymaya cesaret edemedim. Hakikaten inanılmaz ısınıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, bunun içerisinden disk kilidini çıkardığınız zaman elinize alamayacak kadar bir böyle ısı var aşağıda. Onun için buraya teknolojik alet falan da koymaya pek gelmez. İşte ne konur? Ruhsat konur, bir kitap konur, efendime söyleyeyim işte küçük bir şeyler konur, zarar görmeyecek bir şeyler konur. Onun dışında özellikle yaz aylarında çok bir şey koymayın, buraya güvenmeyin. Ön tarafta da bir saklama alanı var. Güzel olmuş. Buraya telefonunu falan da koyabiliyorsun. Ayrıca burada USB şarj portu da var. Telefonunu falan da buradan GoPro'nu bilmem neyi de şarj edebilirsin. Bunu da güzel düşünmüşler. Gayet iyi olmuş. Düğme kalitesi gerçekten güzel. Yani buradan böyle baktığın zaman motora ben bir İtalyan motoruyum dedirtiyor. Gerçekten kaliteli. Fakat bu elcikler tam bir bisiklet elciği gibi bir şey. Yani bunun daha güzelleri, daha böyle şıkları var ama tabii onlar da ekstra. Motorda ön, arka aydınlatmaları LED yapmışlar. LED'e döndürmüşler. Çok güzel olmuş. Aydınlatmalar çok güzel ama biliyorsunuz ben yine tam bir retrocu olduğum için bu aydınlatmaları pek sevemiyorum. Özellikle de bunun gibi neoklasik motorlarda benim gözüm her zaman ampul arıyor. Ayrıca sinyalleri de yine Vespa'nın standart gövde içerisine
entegre edilmiş. O gayet güzel olmuş ama buralar LED ampullerle de süslenmiş. Tabii bir Vespa aldığınız zaman Vespa tamamen aynen bu şekilde, sade bir şekilde geliyor ve bu motora ekstra özellik, ekstra bir aksesuar almaya karar verdiğiniz zaman işte orada iş biraz çirkinleşiyor. Yani bir çanta almaya kalkarsan 15.000 lira, ön tarafa bir cam almaya kalkarsan 10.000 lira gibi paralar vermen gerekiyor. Yani bunları alarak tabii bu motoru çok farklı bir hale getirebilirsin ama tabii o da paran varsa. Yani şimdi burada da tabii Vespa'ya laf söylemek de biraz haksızlık oluyor. Evet, yani yurt dışında bunlar küçük rakamlar olabilir ama mevcut memleketteki dolar ve euro kurundan dolayı bizde böyle inanılmaz fiyatlara dönüşmüş durumda. Genel olarak çok güzel bir motor. Yani ben hakikaten motoru çok beğendim. Yani yanına gelir gelmez böyle baktığın zaman tam bir İtalyan kalitesi fışkırıyor motordan. Fakat benim gibi 1.92 boyunda olan biri için uygun değil. Yani ben her ne kadar canlı yayınlarda ya da bana gelen sorularda boy önemli değil, sen hangi motorun üzerinde mutluysan onu kullan desem de bu motorda o iş biraz öyle değil. Yani mesela bu aynalarda ben oturduğum zaman kollarımı içeri çekmem bile yetmedi. Arkayı görmekte çok zorlandım. Ama tabii ki de yine de o Vespa'nın keyfi, zevki var mı? Var. Yani hani ben buna sahip olsam kullanır mıyım? Kullanırım ama yani eksileri de malum, bu durumlardan dolayı da bazı eksileri mevcut. Motor gerçekten İtalyan kalitesi mevcut ve belli ediyor. Yani böyle bu işte granaj kalitesi vesaire deminden beri anlatıyorum ama gidişattaki o dengesi, işte motorun kalitesi, güzelliği, böyle o pürüzsüz akış şekli gerçekten de yani ben bir İtalyan motoruyum, ben bir Vespa'yım, bak bana bu kadar para verdin ama ben bu parayı hak ettim dedirtiyor. Fabrikadan Mitas lastiklerle geliyor. Aslına bakarsanız lastik konusunda beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama yani şöyle bir hayal kırıklığına uğrattı. Ben bir Vespa aldığım zaman bunun üzerinde Michelin City Grip görmek isterim. Mitas'la gelmiş. Hani biraz daha böyle kalitesi düşük bir lastik diye konumlandırabiliriz bunu ama sürüş açısından da bana bir eksi hissettirmedi. Yani yol tutuşu falan da gayet iyi ama gönül isterdi ki diğer 300'lük modellerinde olduğu gibi bunda da bir City Grip olsun. Vespa Primavera 150 Mitas lastiklerle geliyor. Evet, gördüğüm zaman benim aslına bakarsan biraz canım sıkıldı. Ya bu motora da bu lastik takılır mı dedirtti bana. Çünkü bu kadar para verdiğin zaman bu motora insan istiyor ki üzerine bir Michelin City Grip olsun. Fakat lastik gerçekten beni şaşırttı. Yol tutuşu falan da gayet iyi. Özellikle de mesela şöyle slalom hareketleri yaptığımda, dönüşlerde vesaire bir güvensizlik hissi yaratmıyor. Bütün hareketlere güzel cevap veriyor. Yolcu ve sürücü konforuna bakacak olursak sele gayet güzel yormuyor. Sürücüyü de yormuyor, yolcuyu da yormuyor. Fakat bir eksi var. Bu arkadaki artçı için ayaklıkları ta buraya öne koymuşlar ve bu hakikaten çok saçma sapan bir hal alıyor. Yani arkadan buraya uzanmak, hele ki kısa boylu biri ise arkadaki artçınız, onu oraya ayaklarını getirmesi bayağı bir zor bir hal alıyor. Buna da yani 300'lük modellerinde bu sorunu çözmüşler. Orada böyle gövdeden dışarıya çıkan güzel bir ayaklık var. Bu motora koymamışlar fakat bu motora da istersen onu takabiliyorsun ama o da ekstra. Yani fiyatını şu anda bilmiyorum ama yine nereden baksan 5-10 kağıtta ona vermek gerekir. Yine maalesef ki fabrika çıkışında yan ayaklık da gelmiyor. O yan ayaklığı da ekstra almanız gerekiyor. Yani bunların hepsi ekstra. Yani bu motoru aldım bitti diye bir durum yok. Yani motorun böyle bir sürü parçasını, malzemesini toplayayım derken bir böyle küçük Çin malı bir scooter parası da buna harcayabilirsin. Titreşim konusu, motorda titreşim var. Yani ilk çalıştığında rolantide titreşimi hissediyorsun. Bir de üst devirlerde biraz hissediyorsun ama motor normal böyle seyrinde, yolda giderken o titreşimi çok fazla hissettirmiyor. Güzel akıcı bir sürüş sağlıyor size. 4 zamanlı tek silindir 130 kilo ve hava soğutmalı bir motor bu. Yani 130 kilo dedim ya, gerçekten ağırlığının hafif olmasından dolayı o 150 cc ilk kalkışlarda seni bayağı güzel bir şekilde ivmelendiriyor. Fakat trafikte sollamalara çok fazla gelmez. Yani böyle bir araba sollayayım, gazı açayım dediğiniz zaman orada da bir boğulma söz konusu. Şimdi burada kırmızıda durduk, bakalım bir de kalkış performansına bakalım nasıl. Dediğim gibi motor bayağı bir hafif olmasından dolayı da ilk kalkışlarda performansı gayet iyi ama bu sollamalarda ara hızlanmalar o kadar iyi değil. O yani bu kalkıştaki ivmelenmeye güvenip de E5'te ya da TEM'de araba sollamaya da kalkmayın. ...150 cc bir motora göre gayet iyi, gayet başarılı.
Ayrıca Euro 5 uyumlu. Yani Euro 5 uyumlu ne demek? Egzoz sesi biraz daha kısılmış. Yani bu yaban arısı artık daha sessiz uçuyor. Sürüşü gayet rahat. Hani ben bu scooter'la motora başlayabilir miyim? Bununla ilk motorum olur mu? Öğrenebilir miyim? Diyenlere gerçekten de bu motorla öğrenebilirsiniz. Sizi hiç zorlamaz. Gayet de güzel bir şekilde de öğretir bu motor size. Fakat şöyle bir handikapı var. Oldu da bu motoru düşürdün, yan yatırdın, çizildi, bilmem ne oldu. Bunda öyle sök tak değiştir diye bir şey yok. Sanayide alırsınız soluğu, benden size söylemesi. Amortisör sistemi önde dediğim gibi ikonikleşmiş tek salıncak amortisör sistemi var. Arkada da tek amortisör hidrolik sistem yapmışlar. Yani şehir içerisinde kullanımda aralara girerken falan gerçekten güzel. Yani hiç böyle bana bir dengesizlik hissettirmedi. Gerçekten motor hakikaten bayağı dengeli. Arka taraf yumuşak bir amortisör var. Hani yolcu konforunu da düşünerek bunu yapmışlar. Hani bu tabi virajlarda, dönüşlerde yumuşak amortisör tabi birazcık motoru sallandırır ama bu motorda bir hız motoru olmadığı için o açığı da kapatıyor. Bu arada ön taraftaki bu ikonikleşmiş amortisör tasarımı 2023 yılında değişecek diye bazı dedikodular vardı. Yani hakikaten biz de böyle ya değişirse nasıl olur? O bayağı böyle artık Vespa'nın imzası oldu dediğimiz bir tasarım bu, biliyorsunuz. Değişmedi, iyi olmuş. Yani sadece dedikoduda kaldı sanırım. 2024'te de değişecek gibi durmuyor. Şimdi bu Vespa öyle bir scooter ki hani bir ev kurduğunda, hatta evlendiğinde eve alman gereken standart şeyler vardır. Bunlar nelerdir? İşte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, İşte buzdolabı, televizyon vesaire. Onların yanında bir tane de Vespa almak zorundasın artık. Yani evde böyle markete mi gideceksin? Atla Vespa'na git. Fatura mı ödeyeceksin? Atla Vespa'na git. Bir yere mi gideceksin? Vespa ile gidersin. Bak burası çok önemli. Evde eğer hanım çok mu sıkıldı, bunaldı, seni de bunaltmadan ya gel hanım atla arkaya seni bir gezdireyim de al gezdir dolaştır havan değişsin. Bakın, evlilik kurtarır. Hayatın renklenir. Çok güzel bir hale gelirsin. Evliliğin biraz riskteyse evlilik terapistine gitme, Vespa al. Evliliğini kurtaracaktır. Bak net. Mutlaka. Nesini beğenmezsiniz? Şimdi boyut itibariyle bu motor kısa boylu beyefendilere ve hanımefendiler için üretilmiş bir motor aslına bakarsanız. Yani bu da ne demek oluyor? Daha küçük eller, hatta narin kadın elleri demek oluyor. Fakat bu motorda şöyle bir durum var. Yıl olmuş 2023. Bu manetler hala ayarsız manet. Yani burada frenlere, manetlere ulaşmak isterken eğer elleriniz biraz küçükse sürüş anında sizi zorlayabilir. Buraya böyle bir ayarlı manet koymaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir diğer kötü özellik de benzin alacağınız zaman bu bagajı açmanız gerekiyor ve burada o kadar küçük bir benzin depo deliği var ki ne yaparsanız yapın buraya benzini koyarken depodan bagaja sıçrıyor bu benzin. O da kötü, onu iyi yapamamışlar. Ve bagajı da dediğim gibi küçük. Ayrıyetten bir sevilmeyen ve en sevilmeyen özelliklerinden biri de dediğim gibi az önce videonun içerisinde de bahsettiğim gibi parçalara inanılmaz pahalı. Yani İşte ekstra bir şey alacağım dediğiniz zaman 10 bin lira, 15 bin lira gibi fiyatlar söyleniyor. Aslına bakarsanız bunu Vespa'ya yıkmak da gerçekten mantıksız. Yani Vespa'nın bir suçu yok. Malum bizim memleketteki dolar euro kurundan bu böyle. Ama tabii o da birazcık can sıkmıyor mu? Sıkıyor. Toparlamak gerekirse motosikletten hoşlanan, hoşlanmayan herkesin, hemen hemen herkesin dönüp dönüp baktığı bir scooter bu Vespa. Ve üzerine böyle anlatabileceğin, tarihinin olduğu, geçmişin olduğu keyifli bir makine bu. Hatta ben de şu anda mat siyah bir GTS 300 ile flört halindeyim. Belki ikinci motor olarak halimize gelebilir. Günümüzde Ağustos 2023 itibariyle 164 bin lira satış fiyatı var bu scooter'ın. Hani bu fiyata bu motor alınır mı, bu scooter alınır mı derseniz bu konuyla alakalı ben bir yorum yapmayacağım. Yapmak da istemiyorum. Ona siz karar verin. Ama şöyle bir durum var. Bu scooter Doğan Trend'den alındı ve Doğan Trend'in de şöyle bir artısı var. Ona da değinmek lazım. Çünkü biliyorsunuz ben yaşanılan olumsuzlukları anlattığım gibi bu olumlu gelişmeleri de anlatmam lazım. Liste fiyatından motoru satıyorlar ve arkadaşımız bu motoru peşin para, ön ödemeli olarak satın aldı ve bir ay içerisinde de motor ona teslim edildi. Hatta bu Vespa ilk olay değil. Geçenlerde bir arkadaşım da Suzuki V-Strom aldı oradan yine aynı koşullarda. Yani bu iki olaydan dolayı da Doğan Trend'i bu özellikle bu dönemde herkes bu kadar işin kurnazlığına kaçmışken bu dürüstlükte, bu iş ahlakıyla iş yaptıklarından dolayı da tebrik ediyorum. Bu motoru bayiden alır almaz daha 300 kilometredeyken güvenip bize veren YouTube'daki Slack Slot kanalının sahibi Bahadır Yılmaz'a da çok teşekkür ederim.
Evet millet, bugün de Vespa Primavera ile karşınızdaydım. Her ne kadar söylemesi zor olsa da birkaç tekrarla Primavera demeyi başarabiliyorsunuz. Güzel bir motor, keyifli bir motor. Ben incelerken ve sürerken çok keyif aldım. Umarım bu videoda size keyif vermiştir ve bu motorla alakalı da soru işaretlerinizi giderebilmiştir. Bu ve bunun gibi incelemelerin devam etmesi için bizi izlemeyi, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Yok, başka şey düz gidemedi. Bize geçelim mi? Gel abi, ayıp ediyorsun. Eyvallah. Buraya koyalım. Harika. Esrarı bilmezdim var ya. Yeni de Ama dur, tasarımdan başlayayım tekrardan, değil mi? Teyze geçti. burada bir tane logo var. Vespa for Kids. Gördün mü? Vespa Primavera ve bu Ona hiç girme. Ona hiç girme. neydi? Bir daha söyle.